Yeni mi Murat bunlar? Yenileyeceğiz yolda. Sıfırlayacağız. Yolda sıfırlayacağız bunları. İran gümrük memurlarına teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. Nasıl bir his İran'da olmak? Vallahi güzel abi. Çok değişik hisler çıktınız ya sanırım. Nasıl işliyorsunuz? Uyudunuz mu? Yok. Vallahi uyumadım. Neredeyse bir gündür, hatta 2 gündür uyumuyoruz. Şöyle size kısa bir özet geçeyim. Aslında böyle uçağa bindiğimiz andan itibaren bir video çekmeyi planlıyorduk. Fakat havalimanına gittiğimizde PCR zorunlu olduğunu söylediler. Böyle bayağı bir koşturma oldu. PCR testlerimizi falan yaptırdık. Ardından İran'a inince Tebriz'e biraz gümrük tarafında oyalandık. Gümrük memuru bisikletlerimizin yeni olduğunu falan iddia etti. Böyle bayağı bir üzerinde konuştuk. Anlamadım, herhalde vergi falan isteyecekti. Ardından Mali bizi karşıladı. Omit'le Erfan'ın dükkanına uğradık. Bisikletleri kurdurduk. Otele geçtik, dinlendik. Şimdi de Erfan'la beraber Tebriz sokaklarında geziyoruz. Erfan, Yasemin, ben ve Mali. Mali hemen arkamda. Şimdi bir 10-11 kilometre kadar sürüp Şahgöl'deki bir yere geldik. Yani tam olarak ne olduğunu bilmiyorum ama Mali Şah'ın kendisi için yaptırdığı bir bahçe olarak tanımladı burayı. Şimdi Efran'la da soracağız. Neymiş ne değilmiş diye. Şimdi böyle kısa bir Tebriz turu yaptırdı Efran bize. Şimdi böyle otele doğru geri dönüyoruz. Belki öncesinde bir yemek yiyeceğiz. Ne yaptık? Otelden çıktık. Biraz böyle merkezi noktalardan geçip Şah Gölü'ne geldik. Bu Şah Gölü'de Şah döneminde Şah'ın kendisi için yaptırdığı bir yer olarak anlattı Efran burayı. Biraz daha gidince okumalarını yapacağız, hani neymiş ne değilmiş diye. Yarın da şehri gezeceğiz. Ama bisikletle değil, yürüyerek gezeceğiz. Şimdi Tebriz'i gezeceğiz Mali ile beraber. Merkezi noktalara biraz daha gideceğiz, bakacağız. Mali daha iyi biliyor tabii ki. Önce bir sim kart alacağız, para bozduracağız. Ardından da ufak bir Tebriz turu yapacağız. Evet, dün bütün gün güzelce dinlenerek geçti zaten. Burada Derya Hostel'da kalıyoruz. Bugün de Tebriz'i keşfedeceğiz bakalım. Evet, iyi bakalım. Görüşürüz. O zaman görüşürüz. Şimdi arkamızda bir mescit değil mi burası? Burası Tebriz Pazarı'nın Ulu Camisi. Ulu Camisi. Evet. Şimdi buraya gezeceğiz. Bir bakalım, ilk gezeceğimiz nokta burası olacak. Mali de burada. Şu anda kendisi de bizi çekmekle meşgul. Şöyle gösterelim. Mali el salla. Şimdi bu mescidi gezeceğiz. Ardından böyle kısa Pazara bir doğru ilerleyeceğiz. Evet, pazara doğru ilerleyeceğiz. Kısa bir Tebriz turumuz olacak.
Şu anda Tebriz Cuma Camisi'ndeyiz. Birazdan içeri gireceğiz, içeriği gezeceğiz. Yasemin bize anlatacak içeriği. Tebriz Cuma Camisi bu Tebriz Kapalı Çarşısı'nın bir aslında parçası değil mi Yasemin? Evet. Onun bir parçası. Gene Tebriz'de gezilecek önemli yerlerden bir yer. Şimdi gidip içeri bakalım nasıl bir yermiş, neymiş, ne değilmiş. Yasemin de bize bununla ilgili detaylı olarak bilgi verecek. Hadi bakalım. Evet, şimdi Tebriz'in Cuma Camii'ni geziyoruz. Burası Büyük Selçuklu döneminde yapılmış bir cami. Tabii 1700'lü yıllardaki depremde burası da yıkılıyor. Sonradan tekrar yapılıyor. Ama aslında Tebriz Pazarı ile birlikte yapılmış bir cami burası da. Burası sanat tarihi açısından baktığımızda aslında tam bir ulu cami özelliği gösteriyor. Çok destekli bir yapı. Sütunları saydık Murat'la birlikte 40 sütun var. 40 sütunla birlikte 1, 2, 3, 4, 5 sahına bölünmüş cami. Ya buralar ne yazık ki orijinal değil ama orijinalinde de bu şekilde yapıldığı tahmin ediliyor. Çünkü sütunlar hani o dönemki kullanılan sütunları tekrar kullanmışlar. Fakat bütün bu duvar örgü sistemini, kubbe sistemlerini falan sonradan tekrar en baştan yapmışlar. Bir de içeride mihrabımız var orijinal olan yani döneminden kalan bir tek taş mihrap var sütunlarla birlikte. Onun dışında caminin tamamı sonradan tekrar yapılmış. Şu anda Tebriz'in belki de en önemli noktasındayız. Tebriz'in kapalı çarşısı, Tebriz Bazar olarak da geçiyor. Burasını İstanbul'un kapalı çarşısı olarak düşünebilirsiniz. Ancak şöyle bir fark var sadece. Burası dünyanın en büyüğü. Tebriz Kapalı Çarşısı dünyanın en büyük kapalı çarşısı olarak geçiyor. Yaklaşık ana omurgası 5,5 kilometre uzunluğunda 2800 dükkana ev sahipliği yapıyor. Ne zamana kadar gidiyordu Yasemin tarihi? 1500 yıllara kadar, Safevi Safevi dönemine kadar gidiyor. Evet, gidiyor. Oldukça eski bir yapı. Evet, İpek yolu üzerinde yer aldığı için de çok gözde bir. Yani ticaret hayatının canlı olduğu, şu anda da gayet canlı bir ticaret hayatı var. Ayrıca 2010 yılında burası UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine de alındı. Şimdi kapalı çarşıya gireceğiz. Biraz içeride dolanalım, bakalım neler var neler yok. Bu çarşı aslında antik çağlardan beri kullanılıyor. Bizim kapalı çarşıdan farkı ne derseniz burada aslında sebze meyve de satılıyor. Bunun yanı sıra kilim gibi, altın gibi değerli eşyalar da var. Biraz ürün çeşidi açısından daha farklı kategoriye sahip İstanbul'daki kapalı çarşıdan. Burası Tebriz Çarşısı'nın halıcılar kısmı. El dokuması İran halıları bu bölümde satılıyor. Arka bölümler de var ama burası böyle geniş bir hol oldukça. Sıra sıra dükkanları var. Ve bunların birçoğunda el dokuması İran halısı olduğunu bize söylediler. Açıkçası fiyatlarını sormadık. Çünkü çok böyle uzun pazarlıklara falan girmek istemiyoruz. Zaten halı almayacağız. Akkuş yemeğe geldik. Akkuş, İran'ın yöresel bir yemeği. Biraz yemesi değişik bir yemek. Şimdi bunu yiyeceğiz. Evet. Şimdi bize buraya daha önce Mali getirdi, bize anlatmıştı buranın, yani akkuşun nasıl yenileceğini. Şöyle bir lavaşları var. Taş fırında pişiyor. Değil mi? Nerede pişiyor? Taş fırında. Taş fırında pişiyor. Bu lavaşları önce böyle bu kaseye doğruyorsunuz. Yasemin doğruyor. Şimdi ortamda kalabalık, insanları rahatsız etmemek için de böyle çok fazla şey yapmak istemiyoruz, çekmek de istemiyoruz. Bu böyle bir şekilde doğranıyor içine. Sonra bu yemeğin suyunu böyle buraya önce bir döküyoruz. Şimdi akkuşun içinde ne var Yasemin?
Et var, nohut var, patates var, domates var. Domates var. Şimdi böyle iyice bir önce şu lavaşa böyle yemeğin suyunu döktük. Önce bunu yiyorsunuz arkadaşlar. Önce bu yeniyor, ardından diğer yemeğe geçilecek. Tadı nasıl derseniz İskender sosuna benziyor. Tereyağlı et şu. Bu akuşun suyunu lavaşın üzerine döküp yedikten sonra şimdi içinde şöyle bir yemeğin kendisi kalıyor. Bu yemeğin kendisinde yanında verdikleri böyle bir döven bir şey var. Onunla beraber iyice eziyorsunuz. Akuşu iyice ezdikten sonra şöyle bir hal alıyor. Bundan sonra tabağa boşaltıyoruz. Tabağa döküldükten sonra da böyle tekrardan eziyorsunuz. Ondan sonra bir parça lavaş alıp lavaşa sarıp Evet, böyle lavaşın üzerine koyuyorsunuz. Ardından lavaşla beraber yeniyor. Ya bunu yeme tarzı bu şekilde. Lavaşın üstüne koyuyorsunuz, lavaşla beraber yiyorsunuz. Tebriz'i gezmeye devam ediyoruz. Buranın ismi neydi Yasemin? Terbiyat Caddesi. Tarbiyat Caddesi. Bize nereye anımsattı burası? Hamam yolu, Eskişehir. Eskişehir'deki hamam yolunu. Evet, bir nevi de işte İstanbul'un İstiklal Caddesi denebilir ama çok da şey değil. Daha çok Eskişehir'in hamam yolu gibi sağlı sollu mağazaların olduğu bir cadde burası. Oldukça kalabalık. Biraz önce Kur'an Müzesi'ne geldik. Burada spontane gezerken hani karşımıza çıkan bir yerde. Giriş 50.000 tümen kişi başı, yani yaklaşık olarak Türkiye parasıyla 25 lira yapıyor. İranlılara ise 4.000 tümen kişi başı, yani 2 lira. Burada yabancıya biraz daha fazla, hatta bayağı fazla. Neyse konuştuk, biz yabancı sayılmayız dedik ama işte 2 kişi için 50.000 aldı. Yani 2 kişi 25 lira aldı bizden. Burası Yasemin neydi şimdi? Sen kısaca anlat, bir girdik. Burası Safevi döneminde yapılmış cami aslında. Hı hı. Daha sonra 1734 yılında Sultan Murat 4. Murat döneminde tahrip ediliyor. Ondan sonra yeniden tekrar inşa ediliyor ve içindeki o aynalı mukarnaslı mihrap gördük. O daha sonradan ekleniyor. 1755 yılında ekleniyor. Daha sonra depremde tekrar, hatta Tebriz'in çoğu yıkılıyor, zarar büyük görüyor. depremde zarar görüyor. Büyük bir deprem meydana geliyor Tebriz'de bu arada. Hani 77.000 kişinin falan öldüğü söyleniyor bu depremde. Yani bu binada hani tarihi bir bina. Daha sonra burada Şah falan da buraya danışmaya falan geliyormuş. O yüzden de böyle önemli bir yer olarak söyleniyor. Şah Tahmasp geliyormuş. Ardından da daha sonra böyle mukaddes bir yer olarak gördükleri için bir Kur'an müzesi haline getiriyorlar. İçeride de el yazması Kur'anlar var. Hatta şey vardı, geyik derisine yazılmış İmam Rıza'nın mı? İmam Rıza'nın yazdığı, kendi eliyle yazdığı. Düşünülüyor ama herhalde, değil mi? Düşünüyor, 9. yüzyıla ait. Öyle bir Kur'an var. İşte şimdi buraya gezdik, devam edeceğiz yola. Şairler Mezarlığı diye geçiyor burası. Arkamızda kalan yer bir restorasyon sürecinde. Daha önceden zaten bir mezarlık alanıymış. Daha sonrası 1970'lerde üzerine bu anıt inşa ediliyor. Dünyada şairlerin adına yapılan tek mezarlık alanı burasıymış. O yüzden önemli bir nokta Tebriz'de. Şimdi Tebriz'de görülecek yerlerden bir yere daha geldik. Tebriz'in en güzel müzelerinden biri olduğu
yazılmış. Neydi burası Yasemin? Burası Kadjar Müzesi. Kadjar Müzesi. Kadjar diyorlar. Kaçar hanedanlığı aslında. İran'ı yöneten hanedanlıklardan bir tanesi. Kaç yıllar arasındaydı? 1700'lerin sonundan 1925 yılına kadar İran'ın yönetiminde yer alan bir hanedanlık. Hanedanlık. Oldukça kalabalık. Açıkçası şu ana kadar geldiğimiz müzelerin en kalabalıklarından bir tanesi diyebilirim. Henüz daha geçmedik. Şimdi burayı gezeceğiz. Evet, içinde Bakalım. burada Kaçar Hanedanlığı'na ait eşyalar, resimler, onlara ait belgeler yer alıyormuş. Evet, şimdi girip bir bakacağız. Bir tabii konuşalım bakalım ne kadar bir ücret isteyecekler çünkü İranlılarla turistlere ücret farklı, dünyanın her yerinde farklı ama burada bayağı böyle katlarca farklı. Şimdi geldik yani sormak için içeriye girişi fakat kapalıymış öyle söylediler. Bir saat sonra falan açılacakmış. Bir eğitim festivali olduğunu söylediler. Zaten çok kalabalık. Demek ki o yüzden kalabalıkmış. O yüzden biz de çıktık gidiyoruz diğer yerleri gezmeye. Eğer aynen, vaktimiz kalırsa Olabilir. uğrarız. Bakarız. Tebriz Yangın Kulesi'ne geldik. Burası tarihi bir kule. Tebriz'in ilk yangın kulesiymiş burası. Hatta itfaiyecilik teşkilatında kurulduğu yermiş Tebriz için. 23 metre uzunluğunda Kaçar Hanedanı döneminden bir kule. Tebriz'le ilgili birkaç böyle gözümüze çarpan şeyi paylaşmak gerekirse öncelikle market yok arkadaşlar. Hani yani bizim bildiğimiz o BİM, A101 ya da herhangi bir market zinciri yani burada yer almıyor. Yani bulamadık. Bakkal, market falan bulmak zor biraz. Olan bakkal tarzı yerler var. Onlar da çok küçük. Yani böyle her aradığınız şeyi bulamıyorsunuz. Ya bu gerçekten böyle dikkatimizi çeken bir nokta oldu. Ya market yok. Bir diğer konu yani görece İstanbul'un birçok noktasından Tebriz daha temiz. Yani niye öyle diyeceksiniz? Ya böyle sokaklara falan dikkat ediyorum. Evet burada da var. Yerde izmaritler, çöpler falan. Hani burada da var ama bir İstanbul'daki kadar çok değil. Tabii İstanbul'un her yeri için söylemiyorum bunu. Kimse kırmızıya, yeşiliye pek fazla bakmıyor. Yaya da dahil, araçlar da dahil. Yayalar yeşilde de geçiyor, kırmızıda da geçiyor. Araçlar kırmızıda da geçiyor, yeşilde de geçiyor. Çok fazla öyle bir yol verme kültürü yok. Hani İstanbul'da yok ama burada hiç yok. Yani mesela işte yaya geçti ama mesela abi çok umursamıyor. Yani Türkiye'de de umursamıyorlar. Burada hem otobüs hem metro var. İkisini de deneyimlemedik. Metroda nasıl bilmiyorum ama otobüslerde kadın erkek ayrı. Erkekler önde, körüğün önünde. Kadınlarsa körüğün arkasında yer alıyor. Yani yolculuklarını bu şekilde ediyorlar. Metro ise bilmiyorum, inmedik metroya açıkçası. Çok fazla vaktimiz olmadı. Bütün şehri biz yürüyerek gezdik çünkü. Gözümüze çarpan bir diğer nokta ise Tebriz'de çok sayıda heykel var. Yani her bir köşede bir heykele rastlayabilirsiniz. Açıkçası İran'a gelmeden önce ben beklemiyordum böyle bir şey. Yani bu kadar çok heykelin olabileceğini beklemiyordum. İşte mesela biraz Eskişehir'i andıran bir heykel. Azerbaycan Müzesi'ne geldik. İsmi Azerbaycan ama hani bu Azerbaycan'la ilgili müze değil. Bu Tebriz'in, ya Tebriz bir Azeri şehri aslında, bir Türk şehri. O yüzden bu bölgenin adı da Azerbaycan olarak geçtiği için müzenin ismi de Azerbaycan. Aslında arkeoloji müzesi. Evet, arkeoloji müzesi. Bir arkeoloji müzesi. Şimdi biraz önce gezdik içerisini. Yani güzel bir müze. Geldiniz mi uğramanızı tavsiye ederiz ama hani böyle çok bir İstanbul Arkeoloji Müzesi'yle karşılaştırmayın tabii ki. Giriş 100.000 tümen kişi başı. Ama 2 kişiye 100.000 tümen olarak biz anlaştık girerken.
Kapıdaki abi Türkiye'den gelenleri çok sevdiğini söyledi. Ondan dolayı bizden 2 kişi 100.000 tümen aldı. Yani 2 kişi 50 lira aldı. Kişi başı 25 lira oldu. Burası bahçesi. Böyle küçük bir bahçesi var. Şu anda arkamızda görüyorsunuzdur diye tahmin ediyorum şu anda. İçinde de 2 katlı bir müze. İlk çağdan itibaren buluntular var. Seramik kaplar, camlar, kemik aletler, demir aletler, bir sürü buluntu var. Üst katta da sikke ve mühürler var. Evet. Özellikle Sasani ve tabii Emevi dönemi falan da vardı ama ağırlıklı olarak Sasani ve Kaçar hanedanlığına ait çok sayıda mühür de yer alıyor, sikkeler de yer alıyor. Yani güzel bir koleksiyonu var. İran'ın da en büyük ve önemli müzelerinden biri olarak geçiyor. Tebriz'e yolunuz düşerse Azerbaycan Müzesi'nde ziyaret edebilirsiniz. Evet. Şimdi Gökmescit'e geldik. Gökmescit Tebriz'deki önemli görülmesi gereken yerlerden biri. Giriş ücreti 1 milyon riyal, yani 100.000 tümen yazıyordu ama kapıdaki görevli hadi geçin dedi, bir ücret almadı. Biz de teşekkür ettik, geçtik. Şimdi Gökmescit nedir Yasemin, bir sanat tarihçisi gözüyle baktığında? Gökmescit, Karakoyunlulardan bu bölgede günümüze ulaşan en önemli yapı. Aslında daha fazla yapı olduğu biliniyor seyahatnamelerden ama günümüze gelen en sağlam yapı şu anda Gökmescit. 1465 yılında yapılmış Cihanşah döneminde. Yapı hakkındaki detayları zaten içeride vereceğiz birazdan. Tamam. O zaman içeri gidip bakalım nasılmış Gökmescit, görelim hep beraber. Şimdi Gökmescid'in içerisindeyiz. İçerisi böyle bayağı bildiğiniz Gökmescid anlamını hak eden bir yapıya sahip. Ben çok detaylı bilmiyorum tabii bu konuları. Yasemin daha iyi biliyor bir sanat tarihçi olarak. O yüzden şimdi Yasemin bize burayı anlatacak. Evet, şimdi Gökmescid'in içini geziyoruz birlikte. Gökmescid 15. yüzyılda dediğimiz gibi Karakoyunlu döneminde yapılmış bir yapı. Cihanşah yaptırıyor burayı. Aslında burası çok büyük bir yapı kompleksi. Sadece bu camiden değil, işte hamamı, medresesi falan olduğu da biliniyor. Fakat onların hiçbiri günümüze gelmemiş. Burası da zaten 18. yüzyılda 1700'lerin sonunda gerçekleşen bir depremde çok büyük zarar görmüş. Çinilerinin çoğu dökülmüş, işte yanlardaki taphan bölümleri yıkılmış ne yazık ki. Burası neden Gökmescit? İçindeki firuze, turkuaz dediğimiz çinilerin varlığından dolayı Gökmescit. Bizim aslında İslam mimarisinde çok önemli bir yeri var bu firuze ve turkuaz çinilerin. Burada da çok güzel örneklerini görüyoruz. Gökmescid'i gezdik. Yani güzel bir yapı. Değil mi? Sanat tarihi açısından da bir değeri, güzel önemi ve var. nadir, hani ender yapılardan biri Karakoyunlu döneminden kalan. O yüzden değerli, oldukça değerli bir yapı. Yani dönemin mimari anlayışını kavrayabilmemiz için oldukça önemli bir yapı. Evet, şimdi Tebriz'i gezmeye devam edeceğiz. Yeni yerlerde görüşmek üzere. Tebriz'in trafiği de İstanbul'u pek aratmıyor. Bu arada şehirde 2 milyon kişinin yaşadığını söylediler bize. Büyük bir şehir. Trafiği de hemen hemen her noktada böyle biraz kaos içinde. Burası Tebriz'de bir meydanda yer alan belediye binası. Aynı zamanda Tebriz Saat Kulesi olarak da geçiyor. Almanlar tarafından yapılmış, böyle merkezi konumda yer alan bir tarihi bir yapı. Oldukça da hareketli bir bölgede yer alıyor. Şimdi Tebriz'de böyle merkezi noktalardan bir yerdeyiz yine. Turistlerin en çok ilgisini çeken bir yerde. Burası Alişah Mescidi diye geçiyor. Aynı zamanda ne deniyordu Yasemin buraya? Ark. Alişah Ark diye geçiyor. Şimdi biraz önce Ali abiyle tanıştık yolda. Burada geldi yanımıza, bize sordu işte nerelisiniz falan diye. Tabii Türkçe konuşuyor hepsi. Bize anlattı uzun uzun ama tabii ben mikrofonu sessiz unuttuğum için maalesef o sesler size gelmeyecek. Şimdi burası Cihanşah döneminde yapılmış. Karakoyunlular döneminde değil mi? Karakoyunlular döneminde yapılmış bir yapı. Bu yapı bir mescit olarak inşa edilmiş. Aslında bir ibadethane kompleksinin bir parçasıymış. Ama daha sonraları burası bir savunma yeri olarak da kullanılmış. Ruslar burayı kuşattığında Tebriz'i top izleri falan var hala duvarın üzerinde oluyor. Burası yaklaşık 30 metre uzunluğunda böyle görkemli bir yapı gerçekten. Dediğim gibi önceleri mescit olarak kullanılıyor. Ardından savunma yeri olarak kullanılıyor. Daha sonrasında da böyle turistik bir mekan noktasına gelmiş.
Yapıyı yaparken nasıl yapıyorlar bu kadar devasa bir şey? Sonuçta dönemin teknolojik koşullarını düşünüldüğünde çimento yok. Evet. Ama onlar tuğla, saman ve yumurta akı ile birlikte inanılmaz sağlam bir yapı yapılıyor. Oldukça sağlam bir yapı ki sonradan şehrin bir savunma mekanizmasının da bir parçası olmuş. İran hattı hala alamadım henüz. Çünkü 72 saat geçmesi gerekiyormuş İran'a girişten itibaren. Bugün şimdi gideceğim hat almaya. Hava da biraz böyle serinledi. Yani Tebriz'de gün içinde hava tamam ama akşama doğru biraz böyle kapatıyor. Esmeye başlıyor ve sonra da yağmur yağıyor. O yüzden biraz bugün günü erken bitireceğiz. Biraz otelde yapacağımız işler var. Çantaları falan toparlamamız lazım bisikletle yola çıkmak için. O yüzden otele döneceğiz şimdi. Öncesinde pazara falan gideceğiz işte. Bir şeyler alacağız sonra döneceğiz. Şimdi İran'da pazara geldik. Çünkü bazen yemeğimizi hostelde yapıyoruz. Biraz böyle pazarı dolanacağız. Birkaç parçada bir şey alacağız. Ne alacağız Yasemin? Domates. Domates alırız, salatalık alırız. Hı. Bak şöyle küçük kavunları var. Böyle Evet. değişik. Onlardan bakacağız. Şöyle bir dolanalım. Zaten bu kadar küçükmüş. Zaten çok büyük değilmiş yani. Domates alacağım. Bir Hocam kilo. yorum nesin? Bir kilo. 1 kilo domates. 1 kilo. 60 mı? 30 mu? Alırsan. Ha, ben alayım mı? Alırsan. Bir alırsan. Kilo dedim. Türkiye. Geldik. Türkiye'den geldik. Türkiye. Abi yorum nesin? Veriyor musun? 3-4 tane semer yapın. Türkiye yerlidir. Bu işte sadece. La Ceren. Bir kilo. 1 kilo. 1 kilo. Hı hı. Bunlardan veririm ha 20 tümenli bunlar ya. Tamam. 5 tane. Tamam. 32 mi? Siyah Tamam. dokuz. Bekle. Hı, Şu 10, 20, 30. var mı ki? 30 şu 5'i ver bir de. Hadi 30. 5 vardı şurada. Tamam. Şu. Olur mu? 35 bin. Abi 35 bin ne? Tamam. 32 bin yani 15-17 lira yapıyor. İyi. Ama böyle. Bereketini Yorum görün. Şimdi biz Darya Hostel diye bir yerde kalıyoruz. Böyle bir giriş var yani. Caddenin üstünde hemen bir yerde. Merkeze de yakın konumda. Gel geçelim. Ahmet abi var ama Ahmet abi şu anda yok. Kolay gelsin Ahmet abi. İyi abi sağ ol, sen nasılsın? Sağ olasın. Kolay gelsin. Uğrayacağım yer. Ahmet abi saat kaçta açıyorsun? 11'de Yo, sabah kaçta kalkıyorsun, uyanıyorsun? Ben Hı. siz gedəcəksiniz. Belki sabah bisikletle böyle bir turlar geliriz. Bisikletlerimiz burada. Şöyle hemen girişe koymuştuk. Ahmet abi otelin işletmesi, yani o işletiyor oteli. Türkiye'de çok fazla gitmiş gelmiş. Türkçeyi de iyi biliyor. Bizim odamız da burası. Biraz dağınık ama idare ediyor. İşte çantalar falan filan. Herkese günaydın. Bugün 21 Mayıs Cumartesi. Bugün Tebriz'den ayrılıyoruz. Tahran'a doğru gitmek üzere bisikletlerimizle yola çıkacağız. Bir haftadır Tebriz'deyiz. Güzel gezdik. Tebriz'i keşfettik. Yemekler yedik. Şimdi Tebriz'den ayrılma vakti. Tahran'a gideceğiz. Uzun ve yorucu bir yol bizi bekliyor.